Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle bir yaşa uygun bir erkek çocuk hırkası çalışacağız. Hırkamı ben erkek çocuk için çalıştım ama uygun renklerle ve benim rengimle kız bebek için de olacak bir hırka. Modeli ve tasarımı kız bebeklere uygun. Sadece ilik yerini diğer yöne açmanız yeterli olacaktır. Hırkamda kanalımda anlatımını yaptığım çıtı pıtı örgü modeli tarifini kullandım. Ben çok beğenerek ördüm. Yaka kısmından başladım. Yaka kısmında ön kısımlara yaka düşürme çalışması yaparken kol kısmına da model uygulayıp tüm sıraları tarif ettim. Ayrıca modeli kanalımdaki videodan da izleyebilirsiniz. Kolları tamamen modeli yaptıktan sonra beden kısmına geçince beden kısmına da model uyguladım. Her iki yüzü de çok temiz bir örgü. Bir yaşa uygun benim hırkam. Yaka kısmına her yaş için 4 ilmek ilave ederseniz 2 yaş için 4 ilmek, 3 yaş için 8 ilmek, 4 yaş için 12 ilmek ilave edeceksiniz benim sayıma. Bu şekilde büyüklerini de başlayabilirsiniz. Bir de hatırlatmak istediğim diğer püf noktası, kol kısmında ve beden kısmında kol altından veya bedenin diğer hiçbir yerinde ilmek eklemedim. Model açtığı için ilmek eklemeden öreceksiniz arkadaşlar. Toplamda 2 yumak yetti hırkama. 5 tane de düğme kullandım. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hep birlikte başlıyoruz. Örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. 3 yumak ipimiz var. İpimizin markası Himalaya anti peeling bir ip Bebelux. Bilgileri de ipimiz 100 gram 250 metre. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk no 704 02. Hırkanın bitiminde ne kadar ip kullandığımızı göreceğiz arkadaşlar. 2 tanesini kaldırıyorum. Şişimizde benim şişim 3,25 milim Aldi marka şiş. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 numara kullanabilir. Eli bol olan arkadaşlar da 3,25 3 kullanabilir. 3 numara kullanabilir. Tarif için ben çok sıkı bir örgü yapamadığım için orta kalınlıkta şiş seçiyorum. Şişimize 79 ilmek atacağız arkadaşlar. 79 ilmek için birazcık sağ yönde ip bırakıyorum. İlk ilmeğimi atıyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi de atmaya başlıyorum. İlmeklerimi tamamlayıp devam ediyorum. Tamamladık ilmeklerimizi. Şimdi her iki yönden de ilmeklerimizi ters örerek haroşa öreceğiz arkadaşlar. İlik yeri mesafesine kadar haroşa örgüye devam edeceğim. İlik açma ile anlatımı yapacağım. Sıralarımı tamamladığımda haroşa çizgi ile ve mezura ile size ölçü vereceğim. İlerledim örgüde arkadaşlar. Düz yüzde 1 2 3 çizgi haroşam var. Ters yüzde de 1 2 3 4. çizgideyim. 4. çizgide sol yöndeki şişimdeki ilmeklerimin hepsini örmedim. Bu sırada ters yüzden ilk sırasını yapacağız. İlik yerinin düz yüzden de ikinci sırasını yapıp tamamlayacağız. Örgümüzün yüksekliği de santim olarak 1,5 santim gibi arkadaşlar. Şişe kadar, şişteki ilmeklere kadar 1,5 santim. Sol yöndeki şişimizde 7 ilmek kalana kadar örüyorum. 2 4 6 8. Şimdi 7 ilmek kaldı.
7 ilmekten oluşan bir bandımız olacak. 2 ilmek daha örüyoruz. Şişimizde 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kaldığı zaman 2 ilmeği şişime alıp birlikte örüyorum, yerleştiriyorum. Başka işlem yapmıyorum ilik yeri için. Kalan ilmekleri örüyorum. Düz yüze dönüyorum. Düz yüzde kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 1, 2 ilmek daha ördüm. Sağ yöndeki şişimde 3 ilmeğim var. 4. çizgi haroşadayım. Bir önceki ters yüzde 2 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğin hizasındayız. Kestiğimiz ilmeğin yerine bir tane ilmek doluyoruz. Devam edip diğer ilmekleri örüyorum. Yaka bandı için 4. çizgi haroşadayız. 5 çizgi olana kadar örüp daha sonra ayrımlarla anlatıma devam edeceğim. Bu ilik yerlerini de arkadaşlar 13 çizgi haroşa ile açacağız. Şimdiden hatırlatmak istiyorum. İlik yerlerini unutmuyoruz. Sıralarımı tamamlayıp devam edeceğim. Yaka kısmında 1, 2, 3, 4, 5 çizgi haroşayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi de sayarak yerleştirdim. Size de sayılarını vereceğim. Yazılı olarak da hazırladım. Sağ yönden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek sayıp bir ayraç takıyoruz. Daha sonra 2 ilmek sayıp bir ayraç takıyoruz. Eğer ayracınız yoksa renkli iplerle de işaret yapabilirsiniz. Ön kısmı 14 ilmek. 2 ilmek artma yerindeki ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kol için ayırdım. Devamında yine 2 ilmeğimiz var. Ayraçların ortasındaki bu 2 ilmeklerin sağına ve soluna düz yüzlerde artma ekleyeceğiz. Düz yüzde artma var, ters yüzde artma yok arkadaşlar. Koldan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek sayıp arkası için ayırdım. Bir ayraç taktım. Devamında yine 2 ilmeğimiz var artma yeri için. 2 ilmekten sonra ikinci kol için 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var. Yine bir sarı ayraç taktım. 2 ilmek sayıp bir pembe ayraç daha taktım. Son parça ön parça için içinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim var. Ayrımlara geçmeden önce yapacağımız işlemleri söylemek istiyorum. Ön kısımlara kısa satır dönüşleri yapacağız. Her iki öne, kol kısmına model uygulayacağız. Arkayı düz yüzde düz, ters yüzde ters öreceğiz. Ön kısımdaki ilmekleri de 7 ilmek haraşo ördükten sonra kalan 7 ilmeği ilk sırada düz örüp diğer ters yüzde de ters öreceğiz. Sadece kol kısımlarında model olacak. İlmeklerimin dağılımını bu şekilde yazıyla da hazırladım. Önler 14 ilmek, kollar 11 ilmek, arkası 21 ilmek. Artma yerleri için 8 ilmek. 14 ilmek, 2 ilmek, 11, 2 bu şekilde sayıp işaretlerinizi takacaksınız arkadaşlar. Ekran kaydı alabilirsiniz, not alabilirsiniz bu sayılar için. Başlıyoruz şimdi. Modelimizi de başlamadan size birazcık bilgi vermek istiyorum model için. Düz yüzü çok güzel bir model. Kanalımda anlatım videosu yayınladım modelim için. Ters yüzü de çok temiz. Roba kısmında kollara uyguladıktan sonra beden kısmında da modelimizi uygulayıp modeli öreceğiz. 2 sıradan oluşan bir model. Düz yüzde işlem yapacağız. Ters yüzde tüm ilmeklerimizi ters öreceğiz. Örgüye yeni başlayanlar bile yapabilir. Bir ilmek ve katlarından oluşan bir model. Başlıyoruz şimdi. Şişimi de değiştirdim bu arada arkadaşlar.
Diğer şişimle biraz gıcırtı yaptığı için başka bir şişle devam edeceğim. Kenar ilmeğimi ördükten sonra bant ilmekleri için 7 ilmeği haroşa örüp devam ediyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği haroşa ördük. 7 ilmekten sonraki kalan 7 ilmeğimizi de düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek. 7 ilmeği düz ördükten sonra ön kısım için bir artma ekliyorum. Mavi ayracı alıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıyorum. Kol için bir ilmek artma ekliyorum. Devam edip 11 ilmeği düz örüyorum. ...11 ilmeği tamamlayınca kol için bir artma daha ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp arkası için artma ekliyorum. Bu ilmeğimi düzelteceğim. Düzelttim ilmeğimi, artmamı eklemiştim. Daha sonra arka kısım için ayırdığımız 21 ilmeği düz örüyoruz. Tarifte biraz ilmekleri çok örüp taktığım için arkadaşlar bazen düzgün takılmıyor. Az önceki ilmekte öyle bir şey olmuş. Pembe ayraca kadar arka kısmın ilmeklerini düz örerek ilerliyoruz. Arka kısım için tekrar bir artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum. İkinci kolun ilmeklerini de 11 ilmeği de düz örerek ilerliyorum. Sol yönde kol için ikinci artmayı ekleyip sarı ayracımı alıp 2 ilmeği haroşa örüyorum. Pembe ayracı alıyorum. Ön için bir tane artma ekliyorum. Artmayı ekledikten sonra bir ilmek düz örüyorum. Şişimdeki diğer ilmekleri bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek var. Örmüyorum. Kısa satır dönüşü için diğer yüze dönüyorum. Ters yüze dönünce ipim sağ yönde, son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıyorum. Daha sonra ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Son ördüğüm bu ilmeği 2 ilmek gibi yapıyorum arkadaşlar. Eklediğim artma ilmeğini de ters örüyorum. Ayracımı alıyorum. Artma yerlerindeki 2 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. Bu 2 ilmekleri düz yüzden de ters yüzden de ters örerek haroşa örgü örmüş olacağız. Kol ilmeklerine geldik. Kol ilmeklerinde modelimizin örülüşüne göre öreceğiz ki modelimizin ters yüzde tüm ilmekler düz örülecek. Artma ilmeğini çevirerek açılmadan örüyorum. Diğer ilmekleri de düz örüyorum.
Ayracımı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Diğer ayracı alıp arka kısmın ilmeklerini ters örüyorum. Yine ilmeğimi düzelteceğim. Artmalarla birlikte 23 ilmeğimiz oldu. Hepsini ters örüyoruz arka kısmın ilmeklerinin. Ayracımı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Daha sonra diğer ayracı alıp ikinci kolun ilmeklerini de düz örmeye başlıyorum. Ayracıma kadar örüp kol ilmeklerini tamamladım. Ayracımı aldım. 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerindeyim. İlk ilmeği ters öreceğim. Artma ilmeğini ters ördükten sonra bir ilmek daha ters örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek var. 13 ilmeği örmeden bırakıyorum. Örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum arkadaşlar. Yine ilmeğim 2 tane gibi oldu. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. Ayracın ortasındaki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için bir tane artma ekliyorum. Şimdi bu 13 ilmeğimize model uygulayacağız. Eklediğimiz artmadan sonra bir ters ilmek örüyorum. Daha sonra şişimdeki ilmeğimi bir kere düz örüyorum. Model için şişimde tutuyorum ördüğüm ilmeği. Tuttuktan sonra bir alt sıradan bir kez daha örüyorum. Bir ters ilmek, daha sonra sıradaki ilmeği bir kere örüyorum. Bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bir ters ilmek, devamındaki ilmeği düz örüp bir alt sıradan tekrar örüyoruz. Yine bir ters ilmek, daha sonra düz ilmek ve yeniden bir alt sıradan tekrar ördüm. Ters ilmek, düz ilmeği ördüm, bir alt sıradan tekrar ördüm. Yeniden bir ters ilmek, bir düz ilmeği ördüm, bir alt sıradan tekrar ördüm. Son ilmeği ters örüp artmayı ekleyip ayracıma alıyorum. 2 ilmek haroşayı örüp diğer ayracı alıp arkası için artma ekleyip arka kısmın ilmeklerini düz yüzde düz örüyorum.
Arka kısım için artmayı ekliyoruz. 2 ilmek haroşayı örüyoruz. Diğer ayracı alıyorum. İkinci kol ilmeklerindeyiz. Yine modelimize göre öreceğiz. Modele göre örmeden önce artmamızı ekliyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Sıradaki ilmeği düz örüp şişimizde tutup bu ilmeği de bu şekilde tutup bir alt sıradan tekrar örüyoruz. Bir ters ilmek, düz ilmeği bir kez örüp alt kısımdan tekrar örüyoruz. Bir ters ilmek, devamındaki ilmek düz, tekrar alt sıradan örüyorum. Yine ters ördüm ilmeğimi, ikinci ilmeği düz örüp alt sıradan tekrar örüyorum. Ters ilmeğim, düz ilmek, bir alt sıradan tekrar ördüm. Yeniden bir ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüp alt sıradan tekrar bir kez daha örüyorum aynı ilmeği. Son olarak kalan ilmeğimi ters örüp artmamı ekliyorum. Sarı ayracımı alıyorum. 1 2 ilmek haroşa örüp pembe ayracı alıp ön kısım için artma ekliyorum. Artma ekledikten sonraki ilmeğimi düz örüyorum. Bir düz ilmekten sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmekteyiz. Bu ilmeğimizi de şişimizi soldan sağa doğru ilmeğin içine takarak soldan sağa doğru takıp ilmeği düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Daha sonra bir ilmek daha örüyorum. Şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği bırakıp örgünün ters yüzüne örmeye başlayacağım. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi yine ters yüzden düz yüze doğru atarak ilmeğimi 2 tane gibi yapıp diğer ilmekleri ters örüyorum ayraca kadar. Ayraca alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Sarı ayracı alıyorum. Kol kısmına model yaptığımız ilmeklerdeyiz. İlk önce artma ilmeğimiz var. Artma ilmeğini düz ördüm. Daha sonra bir düz ilmeğimiz var. Diğer ilmekleri de düz öreceğiz. Düz örerken şişimizi soldan sağa doğru takıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken modelimizdeki kısım bu, püf noktası bu. İçinden böyle örerseniz modeliniz oluşmaz. Şişinizi soldan sağa doğru takıp ikisini birlikte düz öreceksiniz. Diğer düz ilmeği gelişine ördük. İkili gibi olan ilmeklerimizi şişimizi soldan sağa doğru takarak örüyoruz. Fazlalaşan ilmeği de ters sırada aynı sayıya getirmiş olacağız. Model videomu izleyip küçük bir parçada modelin sıralarını iyice ezberleyebilirsiniz. Not alabilirsiniz. İkili olan ilmek, tekrar bir düz ilmek ve artma ilmeğine geldiğimiz zaman delik olmayacak şekilde çevirip ördük. Ayracı aldık. 2 ilmek haroşa ördük. Diğer ayracı alıyorum. Arka kısmın ilmeklerini ters örmeye başlıyorum. Bu kısımda anlatıma devam ediyorum. Arka kısmın ilmeklerinde ilerliyorum. Artma ilmeğimi de ters örüyorum. Ayracımı aldım. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol ilmeklerindeyiz. Kol ilmeklerine
ilmeklerini modelimize göre öreceğiz. Artma ilmeğini bu kısımdan düzeltip düz örüyorum. Sıradaki bir önceki sırası düz olan ilmeğimi de düz örüp bir ilmeği bir tane ve düz örüyoruz. Diğer ikili gibi olan ilmeğe şişimizi soldan sağa doğru takarak ikisini birlikte örüyoruz. Bir düz ilmek, iki kez ördüğümüz ilmek, artma ilmeği ile tamamlıyoruz kol ilmeklerini. Onu da düz ördük, ayracı aldık. 2 ilmek haroşa ördük. Diğer ayracımı alıyorum. Şimdi ön kısmın ilmeklerindeyiz. İlk önce bu kısımda artma ilmeğini delik olmayacak şekilde ters örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum. 2 ilmek ördüm ayraçtan sonra. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimiz geldi. Bu ilmeğimizi de arkadaşlar şişimizi ön kısımdan ilmeğin içine takıyoruz. Şişimi ön kısımdan bu şekilde tutup takıyorum. Yavaşça takıyorum. Sizin de yapabilmeniz için ipimizi şişimize dolayıp dikkatlice örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Daha sonra bir ters ilmek daha örüp diğer ilmekleri şişimizde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyoruz. Son ördüğümüz ilmeği sağ yöndeki şişimize alıyoruz. İpimizi ters yüzden düz yüze doğru atıp biraz çekiyoruz. İlmeğimizi 2 tane gibi yaptıktan sonra ayraca kadar ilmekleri düz örüyoruz. Ön ilmeklerini. İlmekleri ördükten sonra ayraçtan önce bir artma ekliyoruz. Ayracı alıyoruz. 2 ilmek haroşa örüyoruz. Diğer ayracı alıp kol için bir tane artma ekliyorum. Daha sonra modelimi yapmaya başlayacağım. Modelimizde ilmeklerimizin duruşu arkadaşlar bir tanesi kalın görünecek böyle. Bu ilmekler ters örülecek. Yanındaki ilmeğe 2 kez örüp model yapacağız. Bu model yapacağımız ilmek olduğu için artmadan sonra bir ters ilmek örüyoruz. Devamındaki ilmeği bir kez düz örüp bir kez de bir alt sıradan şişimizi takıp örüyoruz. Daha sonra yine ters ilmek. Bu ilmeğimizin de diğer yüzden düz devam ettiği için model yapılacak olan ilmek olduğu belli. Bir kez ördüm. Bir de alt sıradan ördüm. Tekrar bir ters ilmek. Yine düz ilmeğimizi 2 kez örüyoruz. Tekrar model yapıyoruz. Ters ilmek örüyoruz. Model yapacağımız ilmek. Tekrar ters ilmek. Yeniden model yapıyorum. Ters ilmeği de örüp kol için artma ekleyip ayracımı alıp 2 ilmeğimi ters örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Arka kısım için bir artma ekleyip ilmeklerimi düz örmeye başlıyorum. İlerliyorum. Kol kısmındaki bu pembe ayracımın olduğu bölümde anlatıma devam edeceğim. Bu ilmekleri düz örüyoruz.
Arka kısmın ilmeklerindeyiz. Düz örerek tamamlıyoruz. Ayracımıza gelince bir tane artma ekliyorum. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için bir tane artma ekliyorum. Artmamızı ekledikten sonra ilmeklerimizi kontrol ediyoruz. Ters öreceğimiz ilmek, model öreceğimiz ilmek, ters öreceğimiz ilmek, model yapacağımız ilmek. Artmadan sonraki ilk ilmeği ters örüyoruz. Devamındaki ilmeğe model yapıyoruz. Bir kez örüp bir de alt sıradan örüyoruz. Tekrar bir ters ilmek, yeniden model yapacağımız ilmek, ters ilmek. Model yapacağınız ilmeği ters yüzden kontrol ettiğinizde düz olarak devam eden ilmek olacak arkadaşlar. Bir kez örüp alt sıradan tekrar örüyoruz. Ters ilmeğimiz, model yaptığımız ilmeğimiz, tekrar ters, yeniden model, ters ilmek, yine model yaptığımız ilmek, yeniden bir tane ters, bu ilmeğe de model yapıyoruz. Son ilmeği ters ördükten sonra kol için artma ekleyip ayracımızı alıp 2 ilmeği haroşa örüyoruz. Ayracı alıyorum, ön için artma ekliyorum. Daha sonra ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördükten sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimiz var. Şişimizi soldan sağa doğru ilmeğin içinden takıyoruz ve düz örüp yerleştiriyoruz. Bir ilmek daha düz örüyorum. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 11 ilmeğim var. 11 ilmeği örmeden örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. Çekip 2 ilmek gibi yapıyorum bu ilmeği. İpimi çekip yaptım. Daha sonra ilmekleri ters örüyorum. Ters yüzdeyiz çünkü. Artma ilmeğini ördükten sonra ayracı aldım. 2 ilmeğimi haroşa ördüm. Sarı ayracımı aldım ve kol ilmeklerindeyiz. Kol ilmeklerinde artma ilmeğini çevirip düz ördüm. Sıradaki ilmek tek ilmek düz örüyorum. Daha sonra model yaptığımız 2 ilmek gelince şişimi soldan sağa doğru takıp ikisini birlikte düz örüyorum. Yine tek olan ilmek, ikisini birlikte öreceğimiz ilmek, tekrar tek ilmek, ikisini birlikte ördüğümüz ilmek. Modelimizin ters yüzde örülüşü böyle arkadaşlar. Devam ediyorum. Modelin anlatımının yeterli olduğunu düşündüğüm için pembe ve mavi ayracın olduğu bu kısımda kısa satır dönüşü tarifiyle devam edeceğim. Tamamladım, kol kısmının ilmeklerini modele göre ördüm. Ayracımı aldım. 2 ilmek haroşa ördüm. Diğer ayracı alıyorum. Ön kısmın ilmeklerinde artma eklediğimiz ilmeği ters ördüm. Daha sonra 1 2 3 ilmek daha ters ördükten sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmekteyiz. İpimizi örgünün ters yüzüne alıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıyoruz ve dikkatlice ters örerek şişimizden çıkarıp yerleştiriyoruz. Sol yöndeki şişten bir ilmek daha örüyorum. Şişimde 2 4 6 8 10 11 ilmek var. 11 ilmeği örmeden bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum.
Son ördüğüm ilmeği aldım. İpimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeğimi 2 ilmek gibi yaptıktan sonra diğer ilmekleri düz örerek ilerliyorum. Ayraca gelince ön kısım için yine artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Artmamı ekledikten sonra yine ilmeklerimi hesaplıyorum model için. Ters yüzden düz olarak devam eden ilmeklere model yapacağız. Yanındaki ilmeği ters öreceğiz. Bu ilmeğimiz de model ilmeği. Artmadan sonra, artma ilmeğinden sonra yine ters ilmek örerek başlıyoruz. Devamındaki ilmeği bir kez örüp bir kez de alt sıradan örüyoruz. Tekrar ters ilmek ve model ilmeği. Yeniden ters ilmek, model ilmeği. Ters ilmeğim ve model ilmeği. Kol ilmeklerinde bu işlemle ayraca kadar devam ediyorum. Model yaptıktan sonra ters ilmekle tamamladık. Bir tane artma ekledik. Ayracı aldık. 2 ilmeği haroşa ördük. Tekrar ayracı aldık. Arkası için artma ekledik. Artma ilmeğinden sonra arka kısmın ilmeklerini düz örerek diğer kol kısmına, bu kısma devam ediyorum. Bu kısımda yine modeli anlatacağım. Bu kısımda devam ediyorum. Arka kısım için bir artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Kol için artma ekliyorum. Daha sonra model ilmeklerini hesaplıyorum. İkili gibi görünen ilmeğimiz ters örülecek. Yanındakine model yapılacak. Bu ilmeğimiz de ters örülecek. Tersle başlıyorum. Daha sonra düz örüp bir alt sıradan tekrar düz örüp modeli yapıyorum. Yine ters ilmeğim ve model yapacağım ilmek. Ters ilmeğim, model yapacağım ilmeğim. Modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Bir ilmeği bir kez örüp alt sıradan tekrar örüyoruz. Diğer ilmeği ters örüyoruz. Model yapacağımız ilmek için şaşırmamanız için ters yüzden de kontrol edebilirsiniz. Ters yüzden düz olarak devam eden ilmeğe model uygulayacaksınız. İlmekleri tamamladıktan sonra kol için tekrar artma ekliyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Ayracı alıyorum. Ön için artma ekliyorum. Ön ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördükten sonra kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe geldik. Bu ilmeğimizi de şişimizi soldan sağa doğru içinden takarak düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Daha sonra 2, 4, 6, 7 ilmek bandımız olacak. 4 ilmeğimize daha kısa satır dönüşü yapacağız. 2, 4, 6, 7 ilmekten sonra 4 ilmeğimiz kaldığı için artık bu ilmekleri ikişer ikişer öreceğim. Bir düz ilmek örüyorum. Bir düz ilmek daha örüyorum.
Daha sonra şişimdeki 9 ilmeği bırakarak ters yüze dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ayracımı alıyorum. Ayraçtan sonraki 2 ilmeği haroşa örüyorum. Tekrar diğer ayracı alıp kol kısmındaki ilmekleri modelime göre örmeye başlayacağım. Artma ilmeğini düz örüyorum. Devamındaki gelen ilmek tek örülmüş ilmek düz örüyorum. İkili olan ilmeği de şişimi soldan sağa doğru takarak düz örüyorum. Sırada devam ediyorum. Arka kısmın ilmeklerini ters örüyorum. Kol ilmeklerini modelime göre örüp bu kısımda devam edip kısa satır dönüşünü anlatıyorum. Ters yüzde kol ilmeklerini tamamladım. Ayracımı aldım. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum ve ön kısmın ilmeklerindeyim. İlk ilmek artma ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmekleri de ters örüyorum. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe gelince ipimi örgünün ters yüzüne alıp şişimi düz yüzden ters yüze doğru takıp bu ilmeği ters örüyorum. Daha sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 7 ilmek bant ilmeği. Bu 4 ilmek de kısa satır dönüşü ilmekleri. Bu yönden de 2 tane ilmek örüyoruz. 1, 2 ilmek ters örüp 9 ilmeği şişimde bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği şişime alıyorum. Sağ yöndeki şişe ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeklerimi düz örüyorum. Ayracıma gelince ön kısmın ilmekleri tamamlanmış demek. Bir tane artma ekliyorum ön için. Ayracımı alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıyorum. Yeniden artma ekliyorum. Kol kısmını yine modelli öreceğim. Modelimiz de kendini belli etti biraz. Ters ilmek, model yapılacak ilmek, ters ilmek. Artmadan sonra yine ters ilmekle başladım. Daha sonraki ilmeği düz örüp alt sıradan bir kez daha ördüm. Yine ters ilmek, düz, alt sıradan bir kez daha düz ördüm. Devam ediyorum arkadaşlar. Kol ilmeklerini örüp arka kısmı düz örüp diğer kol ilmeklerini de modelli örüp sarı ve pembe ayracın olduğu bu bölümde kısa satır dönüşü için anlatım yapıyorum. Kol ilmeklerini tamamladım. Bir tane artma ekliyorum. Ayracı alıyorum. 2 ilmeğimi haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp ön için artma ekliyorum. Daha sonra ön kısmın ilmeklerini düz örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 düz ilmek ördükten sonra yine kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimiz var. Şişimizi içinden soldan sağa doğru takıyoruz. İlmeğimizin düz örüyoruz. Dönüş yaptığımız ilmekler son derece düzgün arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimiz var. 1, 2 ilmek daha düz örüp bant için olan 7 ilmeği şişimde
bırakıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği sağ yöndeki şişime alıp ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıp ilmeği yine 2 tane gibi yapıyorum. İlmeklerimi devam edip ters örüyorum. Ters yüzden devam ediyorum. Kol kısmı modelli, arka kısmı ters örgü, diğer kol yine modelli. Pembe ve mavi ayracın olduğu bu bölümde anlatım yapmaya devam edeceğim. Ters yüzde ön kısmın ilmeklerindeyiz. Mavi ayracı alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğimize kadar devam ediyoruz. Ve ilmeğimize gelince ipimizi ters yüze atıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıp ilmeği ters örüyoruz. Şişimizde 9 ilmek var. 2 tanesini daha örüyoruz. 7 ilmeği şişimizde bırakıp düz yüze dönüyoruz. Son ördüğüm ilmeği alıyorum. Yine ipimi ters yüzden düz yüze doğru atıyorum. İlmeği 2 tane gibi yaptıktan sonra ilmekleri düz örmeye başlıyorum. Ayraca kadar devam edip ayracıma gelince ön kısım için bir tane artma ekleyip ayracı alıp 2 ilmeği haroşa örüyorum. Diğer ayracı alıp kol için artma ekliyorum ve modelime göre örüp devam edeceğim. Bu kısımda pembe ve sarı ayracın olduğu bölümde anlatıma devam edeceğim. Ön kısmın ilmeklerindeyiz. Pembe ayracı alıyoruz. Ön kısım için bir tane artma ekleyip ilmekleri düz örmeye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. 11 ilmekten sonra kısa satır dönüşü yaptığım ilmekteyim. İlmeğimi şişimi soldan sağa doğru takarak örüp yerleştiriyorum. Daha sonra sol yönde kalan 2 4 6 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sol yönde kısa satır dönüşünü tamamlamış olduk arkadaşlar. Kenar ilmeğimi takıyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra ilmeklerimi haroşa örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmekten sonra beden kısmındaki ilmekleri de ters örüyorum. Ters yüzden sıramda ilerleyeceğim. Daha sonra diğer yönde bu kısımda pembe ve mavi ayracın olduğu bölümde anlatıma devam edeceğim. Ters yüzde ikinci ön ilmeklerindeyiz. Ayracımızı alıyoruz. 2 ilmeği haroşa örüyoruz. Diğer ayracı alıp artma ilmeğini ters örüyoruz. Daha sonra diğer ilmekleri de ters örerek ilerliyoruz.
Kısa satır dönüşü yaptığımız ilmeğe kadar ilmekleri ters örüyorum. Geldik çiftli gibi olan ilmeğimize ipimizi ters yüze alıp şişimizi düz yüzden ters yüze doğru ilmeğin içinden takıyoruz. Tekrar takıyorum. Şişimizi taktıktan sonra bu ilmeği de dikkatlice ters örüp şişimizden çıkarıp yerleştiriyoruz. Sol yöndeki şişimizde 2, 4, 6, 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeği de ilerleyip haroşa örüyoruz. Ters yüzden de ilik açtığımız bu bölümdeki kısa satır dönüşünü de tamamladık. Düz yüze dönüyoruz. Şişimi yerleştirip size yaptığımız çalışmayı göstermek istiyorum. Yaptığımız kısa satır dönüşü böyle arkadaşlar, yuvarlak bir örgü elde ettik. Bebeğin boynu için çok rahat olacak bu kısım. Başka işlemimiz yok. Şimdi devam edip robada yeterli büyüklüğe gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Düz yüzde, her düz yüzde örgümüz 8 ilmek artacak. Ters yüzde artma yok. İlik yerlerini de 13 çizgi haroşa ile açacağız. 7 ilmeği haroşa örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek. 2, 4, 6, 7. Diğer ön ilmeklerini düz örüyorum. Ayracıma gelince bir tane artma ekliyorum. Ayracı çıkarıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ayracı da çıkarıyorum. Kol için artma ekleyip modelimi örmeye başlıyorum. Bir ters ilmek, devamındaki ilmeğe model yapıyorum. Bir kez düz örüp ikinci sıradan bir alt sıradan tekrar örüyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Yeterli büyüklüğe geldiğinde size artma sayısı ve mezura ile ölçü vereceğim. Robayı tamamladıktan sonra da anlatıma devam edeceğim. Hırkamızın robasında ilerledim arkadaşlar. Kol kısmında modeli olan bölümün uzunluğu yaka kısmından ölçtüğümüzde 12,5 santim. 1 yaş olacağı için yeterli bize bu yükseklik. Artma sıraları da arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane artma ekledik. 21. artmayı eklediğim sırada düz yüzden sıramı ördüm. İpim sol yönde. Bu kısımdaki haroşa çizgileri de saymak istiyorum size ölçü için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 tane kısa satır dönüşü yaptığımızı unutmayın. Bu kısımda kısa satır dönüşü yapmayanların haroşa çizgileri fazla çıkacaktır. Şimdi ters yüzden ön kısmın ilmeklerini öreceğim. Arka kısmın ilmeklerine kadar kol kısmındaki ilmekleri de öreceğim. Kol kısmın ilmeklerini şimdi sayamıyorum. Çünkü bir ilmeği 2 ilmek ördüğümüz için ilmek sayımız fazla. Bize ölçü veremeyeceği için ters yüzden bu kısma kadar örüp daha sonra kol ilmek sayısını vereceğim ve kolu örmeye devam edeceğiz. İlmek ekleyeceğiz kol ilmeklerine sağ yönde ve sol yönde. Ters yüzden sırayı arka kısma kadar tamamlayıp anlatıma devam edeceğim.
Ters yüzden kol ilmeklerini ördüm arkadaşlar. Şimdi sayacağız. Düz yüzden sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53 tane ilmeğimiz var kol kısmında. 53 ilmekle bir tane sağ yönden bu kısımdaki haroşa ilmeklerin bir tanesini kol kısmına ilave edeceğiz. Sağ yönden bir tane de sol yönden ilave edip 55 ilmekle kol kısmını modelli olarak öreceğiz. Herhangi bir artma eklemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü modelimiz açan bir modeli olduğu için ilmek eklemeye kol altında gerek yok. Şimdi haroşa ilmeklerin bir tanesini örüp kol kısmına ilave ediyorum. Arka kısmın ilmeklerini ve diğer bir ilmek haroşayı şişimde bırakıp kol ilmeklerini düz yönden örmeye başlıyorum. Son ilmeğimi bu kez de öreceğim. Bu kısımda açıklık olmaması için yerleştiriyorum. Daha sonra model ilmeklerini ayarlıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüğümüz bu ilmek ters örülecek. Yanındakine model yapılacak. Bu ilmeğimiz ters örülecek. Bu ilmeğe model yapacağız. Yine ters ilmek örerek başlıyoruz modelimize. Ters ilmeğimi ördüm. Yanındaki ilmeğe model yaptım. Tekrar bir ters ilmek ördüm. Diğer ilmeğe model yaptım. Yeniden ters ilmek, düz ilmeğe model yaptık. Ters yüzden kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Düz sırası fazla olan bu ilmeğe bu yüzde model yapıyorsunuz. Diğerini ters örüyorsunuz. Sol yöne doğru, bu kısma doğru ilerleyip anlatıma devam ediyorum. Kolun sol yönünde. Kol ilmeklerinde ilerledim. Son olarak bu ilmeğime model yaptım. Sıradaki ilmeğim ters örülecek. Tekrar model yapıyorum. Ters ilmek örüyorum. Diğer ilmeğime model yapıyorum. Ters ilmek. Yine bir düz örüp bir alt sıradan tekrar örerek modelimizi yaptık ve kol ilmeklerini tamamladık. Sol yöndeki şişimizde ön kısmın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 ilmeği var. 2 ilmekte haroşa ördüğümüz bölüm var. Bu 2 ilmeğin bir tanesini ön kısmın ilmeğine bırakacağız. Bir tanesini kol kısmına ilave edeceğiz. Bu ilmeğimizi haroşa örerek kol ilmeklerine aldık. Bir tanesini 36 ilmeği şişimizde bırakıp örgünün ters yüzüne döndük. İlmeğimi yine son ilmeğimi bu kısımda düz öreceğim tekrar ve sıkılaştırıyorum. Daha sonra ilmeklerimi modelime göre örmeye başlıyorum. Sırada tek olan ilmeğim var. Düz örüyorum. 2 ilmeği şişimi soldan sağa doğru takarak ikisini birlikte örüyorum. Tekrar düz ilmek ve ikili olan diğer ilmek. Kol kısmında herhangi şimdilik bir işlem yok. Bu kısımda kol kısmına modelli devam ederek yaklaşık 8 santim örgü öreceğim arkadaşlar. 8 santim örgü ördükten sonra sağ ve sol yönden ilmeklerden kesim yaparak kol kısmını birazcık ilmeklerini azaltıp kolumuza şekil vereceğiz. 8 santim modelli örgüyü tamamladıktan sonra anlatıma devam edeceğim. Hırkamızın kolunda ilerledim arkadaşlar.
Ölçü için son ilmekleri saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane son ilmeğim var. Ters yüzden sıramı tamamladığımda son ilmeğimi örmedim. Santim olarak ölçtüğümüzde de bu yaptığımız örgüyü 8 santim arkadaşlar. 8 santimden sonra şimdi ilmek kesmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki ilmeğimi düz örüp ikinci ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Bir tane ayraç takıyorum. Kestiğim ilmeğin sırasına. Sağ yönden bir ilmek kestik bu sırada. Sol yönden de bir ilmek keseceğiz. Diğer ilmekleri modele göre örüyorum. Ters ilmeğim model yapılacak olan ilmek, düz örüp bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bir ters ilmek ve düz ilmeğimi 2 kez örüyorum. Yeniden ters ilmek. Sol yöndeki ilmek kesimi ile anlatıma devam edeceğim. Bundan sonraki ilmek kesimi de arkadaşlar 2,5 santim arayla yapacağım kesimleri. 2,5 santim örgü ördükten sonra ayraçtan sonra tekrar ilmek keseceğim. Kol ilmeklerinde sol yöndeyiz. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Son ilmeğim model ilmeği tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi takıyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği şişimi soldan sağa doğru takıp ördükten sonra ördüğüm ilmeği kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Daha sonra modellerimi örmeye başlıyorum, ilmeklerimi modelime göre. Sol yönden de ilmeğimizi kesmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. 2,5 santim arayla sağ ve sol yönden ilmek kesimi yapacağım. Kol yeterli uzunluğa gelene kadar devam edeceğim. Tamamladığımda size kolun ölçüsünü santim olarak ve kaç tane ilmek kestiğimi de sayılı olarak ölçü vereceğim. Devam ediyoruz. Kol kısmında ilerledim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ilmek sağ yönden kestim. 4 ilmek de sol yönden kestim. Toplamda 8 ilmek kesmiş olduk. Kolumuzun uzunluğu da kol kısmına başladığımız son ilmeğin hizasından ölçtüğümde kolumuzun uzunluğu 17 santim arkadaşlar. 17 santimle ilmeklerimizde model örmeyi bırakıp haroşa bant öreceğiz. Modelimiz topladığı için birazcık da haroşa bant toplayacaktır. Şişimizde kalan ilmek sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47. 55 eksi 8 kalan 47 ilmeğimiz. Şimdi model örmeyi bırakıyorum. 5 çizgi haroşa olana kadar
ilmeklerimi öreceğim. 5 çizgi haroşayı tamamlayıp ilmek kapatma tarifiyle devam edeceğim arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 çizgi haroşa ördüm. Şimdi ilmeklerimizi kapatacağız. İlmeklerimizi tığla kapatacağız arkadaşlar. Tığla sevmeyenler şişle de normal kapatabilir. Ben farklı bir teknik uygulayacağım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra tığımın üzerine bir tane doluyorum. Tığımla şişimden bir ilmek haroşa örüyorum. Tığımda 3 ilmek var. Ördüğüm ilmeği tığımdaki doladığım ilmek ve kenar ilmeğinin içinden kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeklerden kaydırıyorum. Tekrar doladım ve ördüm. Yeniden tığımın üzerine doladım ve kaydırdım. Tekrar tığımın üzerine doluyorum, bir tane kaydırıyorum. Yeniden tığıma doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Ördüğüm ilmeği tığımdaki ilmeklerin içinden kaydırıyorum. Kenar ilmeği ve doladığım ilmek, daha sonra bir ilmek ördüm, kaydırdım. Doluyorum. Bir ilmek ördüm, kaydırıyorum. İlmeklerimin tamamını kapatıyorum. Daha sonra dikecek kadar ip bırakıp ipimi kesiyorum arkadaşlar. Kolumuzun görüntüsü de böyle arkadaşlar. Modelimiz açtığı için haroşa ilmekler de topladı ve kol ağzında da ilmek kesmiş gibi böyle güzel bir bant oldu. İpimi de, dikecek ipimi de bu kısımdaki dikeceğimiz kısma ölçüp 1 2 3 4 ölçü kestim arkadaşlar. Diğer kolu da ördükten sonra ikisini birlikte dikeceğiz. Şimdi örgümüze beden kısmında kaldığımız yerden devam edip arka kısmın ilmeklerini örüp ikinci kolu öreceğiz. İkinci kolun tüm işlemleri aynı arkadaşlar. İpimizi dönüş yaptığımız bu kısma hemen ilmeklerin hizasına bağlıyorum. Geçici bir düğüm atıyorum. Daha sonra bu ipimizi gizleyeceğiz. Ters yüzden ilk önce bir ilmek haroşamız var. Bu ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra artma ilmeği var. Artma ilmeğini de delik olmayacak şekilde örüyoruz. Diğer ilmekleri de ters örerek ilerliyorum. Arka kısmın ilmeklerini örüyorum. Kol kısmının bu kısımda anlatıma sol yönde devam edeceğim. Kol ilmeklerinde sol yöne yaklaştım arkadaşlar. Kalan son ilmeklerimi örüyorum. Artma ilmeğine gelince artma ilmeğini de örüyorum. Daha sonra haroşa olan iki ilmeğimizden bir tanesini örüp kol ilmeklerine ilave ediyorum. Bir tanesini ön ilmeklerine bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyorum. Açıklık olmaması için kenar ilmeğimi yine örüyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra ilmeklerimi modele göre hesaplıyorum. Ters öreceğim ilmek
model yapacağım ilmek. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeğe model yapıyorum. Tekrar ters ilmek, model yapacağım ilmek. Kol ilmeklerini modele göre örerek düz yüzden sol yöne doğru ilerleyip bu kısımda anlatıma devam ediyorum. İkinci kolda sol yönde düz yüzdeyiz. Kol ilmeklerini tamamlıyoruz. Kol ilmeklerini tamamladıktan sonra sol yönde de bu kısımdaki 2 ilmek haroşanın bir tanesini örerek kol ilmeklerine ilave ettik. Bir ilmeği arka kısmın ilmeklerine bıraktık. Ters yüze dönüyoruz. Bu ilmeğimi yine 2 sırada da örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi modelime göre örerek diğer kolla aynı sayıda, aynı santimde ve aynı kesimde bir kol tamamlayacağım. İkisi aynı olduğu için çekim yapmaya gerek yok arkadaşlar. Herhangi bir işlem yok. 8 santim örgüden sonra yine sağ ve sol yönden 2,5 santim arayla kesimlerimizi yapacağız. Modeli de sayabilirsiniz. Ölçü için aynı sayıda modelde örerseniz veya mezurayla da ölçebilirsiniz. Model daha sağlıklı olacaktır. Modeli sayıp daha sonra haroşa çizgileri de tamamlayıp ilmeklerinizi kapatacaksınız. İkinci kolu tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Bu ilk sıralar biraz zorladı ama sorun yok. Hırkamızda ikinci kolu da tamamladım arkadaşlar. Birincisiyle aynı sırada ve aynı ilmek sayısında. İlk kolu da dikişini tamamladım. Dikişimiz böyle arkadaşlar. Şimdi size de dikişi tarif edeceğim. İkinci ipimi de bu kısımda kolun hemen hemen yarısında bağlamış oldum. İlmeklerimizi tığla kapattıktan sonra son ilmeğimi bıraktım. Dikmeden önce sadece haroşa bant kısmını tığla birleştireceğim. Modelli kısmı da bir tane dikiş iğnesiyle dikeceğiz arkadaşlar. Kol kısmını modelli kısım içe gelecek şekilde katlıyoruz. Daha sonra karşı yönden ilmek kapattığım ilmeğe tığımı takıyorum. İlmeğimi örgünün bu yönüne alıyorum. Bir zincir çekiyorum, sıkılıyorum. Daha sonra son ilmeklerden bir tane bu yönden, bir tane diğer yönden takacağım. Tığıma taktım. Bir tane ilmek aldım. Aldığım ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar bir ilmek bir yönden, bir ilmek diğer yönden alıp örüp kaydırdım. Yeterli arkadaşlar. Sadece haroşa kısmı için bu işlemi yapacağız. Şimdi ipimizi ilmeğin içinden geçiriyoruz. İlmeği kapatıyoruz. Daha sonra dikecek kadar ip bırakacağız. 1 2 ölçüyü tekrar katladım. Bu kısımdan kesiyorum. 4 ölçü gibi
yeterli arkadaşlar. Fazlası da kalacaktır. Dikiş ipinin rahat olması için biraz fazla bırakıyorum. İğneme takıyorum. Taktık iğnemize. İpimizi biraz böyle çekiyoruz düzelmesi için. Daha sonra örgünün düz yüzünü çeviriyoruz. Düz yüzünü çevirdikten sonra iğnemi örgüden düz yüze çıkıyorum. Daha sonra kenar ilmeklerinin hizasından iğnemi takıyorum. Karşı yöne yerleştiriyorum ipimi. İpin olduğu aynı bölüme tekrar iğnemi takıp yeniden dikişimi yapıyorum. Son ilmeklerin hizasından, bu kısımdan iğneyi takacaksınız. Karşı yönden de aynı son ilmeklere takıp düz yüzden ipinizi çekerek dikmeye başlayacaksınız. Karşı yöne taktım. Tekrar bu yönden son ilmeklerin arasından takıyorum iğnemi. Son ilmekleri sürekli takip edin arkadaşlar. Sıra atlamayın. Gayet düzgün bir dikiş olacak. Kol altına kadar dikişimi yapıp daha sonra devam ediyorum. Kol dikişlerini tamamladık arkadaşlar. İpimizi bu kısımda bırakacağız. Beden kısmını birkaç sıra ördükten sonra bu kısımda açıklık olursa ipimizle devam edip dikeceğiz. Her iki kol altında da iplerimi bıraktım. Bağladığım iplerin uç kısmı da var. Eğer kestiyseniz bağladığınız iplerle de yapabilirsiniz. Kol altında az kalan ilmek arasındaki açıklığı. Şimdi şişimizde ilmeklerimizin sayısı önlerde 36 ilmek, arkasında 65 ilmek var. Toplamda 137 ilmeğimiz var. Modelimiz açtığı için kol altında veya bedende hiçbir yerinde ilmek eklemeyeceğiz. İpimizi, örgümüzün ipini kaldığımız sıranın hizasına bağlayacağız. Birazcık da uzun bağlayabilirsiniz. Bu kısımdaki açıklıkları kapatmak için. İpimizi bağladıktan sonra ters yüzden sıramı öreceğim. Düz yüzden de bir sıra düz örgü örüp ters yüzde modelimizin ilk sırasını örmeye başlayacağız. Haroşa ilmeğimin bir tanesini ön kısma bırakmıştım. Ördüm. Artırma ilmeğini de örüp diğer ilmekleri ters örerek sırayı tamamlıyorum. Düz yüzden de sırayı tamamlayıp ters yüzde anlatıma devam ediyorum. Düz yüzden sıramı tamamladım. Ters yüze dönüyoruz. 7 ilmek bandımızı ördükten sonra bütün ilmeklerimizi düz örmeye başlıyoruz. Modelimizin ilk sırası kabul edeceğiz bu sırayı ve tüm ilmekleri düz ördükten sonra düz yüzden de modelimizin ikinci sırasını yapacağız. 7 ilmek haroşaya kadar tüm ilmeklerimi düz örerek sırayı tamamlıyorum. Düz yüzdeyiz arkadaşlar. 7 ilmekten oluşan
bandımızı örüyoruz. İki, 4, 6, 7 ilmek. 7 ilmekten sonra model yapmaya başlıyoruz. Sıradaki 8. ilmeği bir kez düz örüyorum. Bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Sıradaki ilmeği bir kez düz örüp alt sıradan bir kez daha örüyorum. Yeniden ters ilmek, düz ilmeğimi bir kez ördüm. Bir kez daha ördüm. Bir ters ilmek örüyorum. Daha sonra bir düz ilmek, bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir alt sıradan tekrar örüyoruz. Kurulumu yapıyorum. Daha sonra kol kısmındaki gibi modeli örmeye devam edeceğim. Modelimde biraz ilerledikten sonra nasıl durduğunu size göstereceğim. Genişliği de zaten modelimiz açtığı için yeterli olacaktır. Herhangi bir ilmek eklemeyin arkadaşlar. Eğer başka benden büyük örüyorsanız da çok az, bir ya da ikişer ilmek eklemeniz yeterli olacaktır. Modelimizde biraz ilerledim arkadaşlar. Gayet güzel bir model. Örmesi de zevkli. Yeterli uzunluğa gelene kadar modelli şekilde örmeye devam ediyorum. Haroşa bantlara geldiğimizde kol kısmında biraz daha topladığı için olduğu gibi ördük. İlmek eksiltmedik ama beden kısmında toplanacağı için, hoş duracağı için haroşa kısımların ilk sırasında biraz ilmek ekleyeceğiz. Şimdiden hatırlatmak istiyorum bu ilmek eklemeyi. Sıraları tamamladığımda yeteri kadar uzunluğa geldiğinde modelli kısım haroşa bant için kaç ilmek ekleyeceğimi size anlatım yapacağım. Hırkamızda beden kısmındaki modelli bölümü tamamladık arkadaşlar. Mezura ile ölçüp size ölçü vereceğim. Şimdi düzeltiyoruz. Örgümüzü kol altından ölçtüğümde örgümün yüksekliği 19 santim arkadaşlar. Son sıra düz yüzden ördüm. Ters yüzden modelimizin sırasını tamamlarken haroşa örgüden önceki sırayı bu bölümde birazcık ilmek ekleyeceğiz. 2, 4, 6, 8 ilmek ekleyeceğiz. Çünkü kol ağzında bu kısımda modeli bırakıp haroşa çizgilere geçtiğimizde modelimiz açıp haroşa örgü topladığı için gayet güzel oldu ama bu beden kısmında güzel olmayacağı için ters yüzden modellerimizi yaparken ilmek de ekleyeceğiz. Eşit aralıklarla 8 tane ayraç taktım. Başlangıçtaki ilmek sayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmekten sonra bir ayraç taktım. Ayraçtan sonraki bu 2 ilmeği ikisini birlikte örmeyeceğim. Tek tek örüp ilk artmayı eklemiş olacağım. Daha sonra ikinci ayracıma kadar olan ilmeğim, bu ilmeği de sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek. Diğer sırada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 ilmek arayla taktım ilmeklerimi, ayraçlarımı. Bitiş kısmında kalan ilmek sayısı ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane. Ayraçlardan sonraki bu 2 ilmekleri teker teker öreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bir iki tanesini sizinle yapıp anlatım yapacağım. Bandımızı örüyoruz.
Bandımızı ördükten sonra ikili olan ilmeğimizi ikisini birlikte örüyoruz. Diğer ilmekleri yine modele göre örüyoruz. Yine düz ilmeğim, ikili ilmeğim. Tekrar bir düz ilmek. Ayracıma gelince bu iki ilmeğimi ikisini birlikte değil birer birer örerek ilk artmamı eklemiş oldum. Devam edip diğer ayraca kadar ilmekleri modele göre örüyorum. Ayraçtan sonraki bu iki ilmeği tek tek örerek ikinci artmamı eklemiş olacağım. Örgü boyunca 8 ilmek ekleyeceğim. 8 ilmek eklediğim zaman şişimdeki 137 ilmeğim vardı, beden kısmında 145 ilmeğimiz olacak. 145 ilmekle 5 çizgi haraşo örüp ilmeklerimi kapatacağım arkadaşlar. Sıralarımı tamamlayıp ilmeklerimi kapatıp daha sonra hırkanın ölçüsünü vereceğim. Diğer ilmeğe kadar örmek istiyorum. Ve ayracıma gelince ayracımı alıp sıradaki ikili ilmeğimi birer birer örüyorum. İkinci artmamı da eklemiş oldum. Hırkamızı tamamladık arkadaşlar. Haroşa çizgilerimi örüp ilmeklerimi kapattıktan sonra ipimi kesmedim. Her son ilmeğe birer yalancı trabzan doldurarak ön kısmı, yaka kısmını ve diğer ön parçayı da yalancı trabzan yaparak ipimi bu kısımda kestim. Çok zor bir şey olmadığı için anlatım yapmadım yalancı trabzana. Şimdi hırkamın büyüklüğünü vermek istiyorum. Hırkamın büyüklüğü 1 yaşa göre arkadaşlar. Hırkamızda beden genişliği 29 santim. Kol altından uzunluğu düzeltiyoruz. 22 santim. Kol altından kol uzunluğu 19,5 santim. Omuz kısmından kola kadar uzunluğu ise 31 santim. Tüm beden uzunluğu da 35 santim arkadaşlar. Bu ölçülerle 1 yaşa uygun bir hırka oldu. Hırkamı ben erkek bebek için çalıştım ama kız bebek için de çalışabilirsiniz. Modeli ve tasarımı kız bebeklere de uygun. Sadece ilik yerini diğer yöne açarak kız bebeklere de yapabilirsiniz. Anlatımın da sonuna geldik arkadaşlar. Yapacak tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sevgilerimi yolluyorum.